Esra bir Almanla date çıktığı için neden başına gelmeyen kalmadı? Başka şeylerden bahseder. değil galiba. Ya bu bildiğin halay gibi olur. Konuş Esra. Ben Almanları şey gibi görüyorum. Onların ilgi alanları var. Bazıları Latin Amerikacı mesela. Latin Amerikacılar Latin Amerika'ya gezmeye gidiyor. Latin Amerika'dan insanlarla sevgili olmayı seviyorlar. Alman filozof Nietzsche'yi biliyorsunuz. Kitaplarından birinde Also sprach Zarathustra kitabında diyor ki insanlar 3 evreden geçer. Deve, aslan ve çocuk. Übermensch oluyor sonra. Deve, bütün böyle ahlak, toplumun ahlak değerlerini üzerinize sırtlandığınız bir dönem. Aslanken ise toplumun bütün değer yargılarıyla savaştığınız bir dönem. Her şeyi sorguladığınız, yeni fikirleri düşünmeye başladığınız, hiçbir şeyi kabul etmediğiniz bir dönemdesiniz. Bugün konuşacağımız arkadaş tam o aslan devresinden geçiyor. O yüzden hemen tanışalım. Evet, bütün konuklarımızın da böyle üst katlarda oturması şaka mı? Merhaba, hoş geldiniz. Ev sahibi gibi kapıyı ben açayım. Merhaba. Ya evin kapısı biraz garip gerçekten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra, ne haber? Selamlar. Hoş bulduk. Arkadaşlar, bizi teşekkür ederim. Bizi kabul ettiğiniz için. O yüzden biz hep böyle gittiğimizde küçük bir hediye götürüyoruz. Bu defa 2 tane küçük hediyem var. Birincisi Esra. Ay çok teşekkürler. Sana şöyle bir kitap getirmek istedim. Konuşacağımız konuyla da alakalı olduğu için şöyle. Bunu birazdan vereceğim. Bunu birazdan vereceğim. Bu burada kalsın şöyle. Bugün bir yemek yapacağız. İstersen ne yapacağımızdan bahset önce. Evet, bugün kuru patlıcan dolması yapıyoruz. Bu yemeği daha önceden görüştüğüm Alman bir çocuk vardı. Onu da birlikte yapmıştık. O da kendisi farklı dünya mutfaklarından yemekleri yapmayı seven bir insandı. Birlikte buluşup yemek yapmıştık. Çok beğendi tarifini. Hatta not defterine not aldı, yazdı. Sonra da yoğurt götürmüştüm. Üstüne yoğurdu koyup kuru patlıcan dolmamızı yedik. Güzeldi yani. Yediniz. Ama olayın tabii yoğurdun başka bir şeyi var bu hikayede ama bunu anlatmıyoruz şimdi. Detaylara daha sonra gireceğiz. Şimdi neler yapıyorsunuz isterseniz kısaca bir ondan bahsedin. Yiğit sen neler yapıyorsun burada? Ben sosyal hizmetlerde çalışıyorum engellilerle birlikte. Bir yandan da master yapacağım şimdi. Yaklaşık 2018'den beri Almanya'dayım. Bond'daydık daha önce ikimiz de. Öyle tanışmıştık sizinle de internet üzerinden. Evet. Bir süredir Berlin'deyiz. O şekilde. Ben buraya Bonn'a ilk başta evrimsel biyoloji ve organizmal biyoloji alanında yüksek lisans yapmaya geldim. Daha önceden moleküler biyoloji ve genetik okumuştum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Sonradan bu master'ı yapmaya geldikten sonra 3,5 yıl falan sürdü. Korona da girdi işin içine. Evet. Ben ondan sonra Bonn'da yaşayamayacağımı fark edip Berlin'e taşınmaya karar verdim. Buraya geliyorken de hem işlere başvurdum, hem doktoraya başvurdum, hem tekrar bir master'a başvurdum. Tekrar bir master'a başladım sürdürülebilirlik alanında. Ama baktım o alanda Almanca çok iyi bilmeden iş bulamayacak gibi olduğumu düşündüm ve çevreyle ilgili ideallerimi kenara bırakıp bir klinikte lab asistan olarak işe girdim, çalışıyorum. İstersen yavaş yavaş tarifimize mi geçelim? Esra ama çok güzel yemek yapıyor. Öyle bir de mi? farklı mutfakların yemekleri de var Esra'ların evinde. Hem böyle Hint kökenleri olduğu için Özbek kökenleri var, Balkanlardan kökenleri var. Bizde hani bir laf var ya herkesin elinin tadı farklıdır diye. Onunla ilgili çok ilginç bir açıklama duydum geçen de bir yerde. Normalde herkes aynı şeyi yapsa bile bir tat farkı oluyor ya. Ve videoda şu söyleniliyordu. Gerçi bu da %100 bilimsel olarak verdiğim bir herhangi bir açıklama falan filan yapamayız. Şimdi araştırma falan değil ama gefährliches Halbwissen. İnsanların elinde tabii sen bir biyoloji uzmanı olarak bunu belki şey yapabilirsin. Canım, uzmanlıktan. Uzman olarak tabii ki herkesin elindeki bakteriler farklı olduğu için bu yemeğe farklı bir lezzet katıyor olabilir mi? Ya evet değil Diye mi? çok da böyle emin de olmadan direkt uzmana. Ya benim de aynen merak ettiğim bir şeydi. Sanki bununla ilgili de bir şey gördüm ama sonra araştırmadım ben de. Yani bilmiyorum, aslında düşününce de Mantıklı gibi ya. ya mantıklı da ama yani ne kadar elimdeki mikrobiyom yemeğe geçecek de onlar pişecek de o bir tat verecek. Ya Derken? bazı şeyleri mesela biz hani atıyorum sonradan bilim dünyası böyle kanıtlıyor ama aslında atıyorum millet çok önceden bunu söylüyor. O topluluklar oluyordu ama dediğiniz gibi bence biz böyle Türkiye'den gelen insanlar olarak hani hem o batıya bakan yüzü hem de o diğer tarafın ne kadar belki de karanlık olabileceğini bildiğimiz için ben genelde mesafeli daha yaklaşıyorum. Evet. Ya bu insanlar tamam dine inanmıyor ama hayatını sürekli
her alanını daha böyle optimize etmeye çalışarak çalışmaları mesela. Bu da bir din gibi bir şey. Yani bir şeye inanıyorsun ve buna yatırım yapıyorsun sürekli. Ya da işte yogadır, işte bu bütün bu spiritüel şeyler, meditasyon, abartı yoga derecede mesela ama yani. Hintlilerin aslında şeyi yani dini ritüeli. Ya bununla ilgili bir şey söyleyeceğim sana. Aynen öyle. Hani Kesinlikle. yoga kim ne yapıyor? Ya şimdi geçen de ben Zürih'e gittiğimde bana dediler ki burada ben meditasyon yapıyorum. Meditasyon bilimsel bir şey yani. Beyin dalgalarını değiştiriyor falan filan. Okey. Evet. Kundalini yoga diye bir şey var, tamam mı? 45 franken ödedim. İşte 47 euro falan yapıyor galiba. Zürih'te güzel bir böyle villada, geniş bir bahçeli bir yerde falan. Hadi Kundalini yoga yapalım. Tamam. Şimdi yoganın bir noktasında işte mantralarını söylüyorlar falan. Sonra bir hareket var. Hareket de şu. Kadın dedi ki kollarınızı şu şekilde sallayacaksınız. Ve tabii bunu yapmaya başladığında 3-4 dakika boyunca isterseniz omuzlarını da sallanmıyor. Ve dedi ki omuzlarını rahat bırak, vücudunu rahat bırak. Hani bir enerji, tamam mı? Biz böyle şöyle düşün. Aşırı böyle sofistike bir villanın içerisindeyiz. Böyle ahşap yerler, her taraf böyle %100 yün falan filan. Müzik güzel, ışık güzel. 10 kişi böyle. O da herkes 65 üstü kadın ve ben bir tek. Kundalini yogada böyle yapıyoruz, tamam mı? Sonra bu hareketi yapınca vücudun ister istemez hareket etmeye başlıyor. Ve ben şey oldum. Ya bu bildiğin halay gibi olur. Omuzlarımız sallanıyor şu anda. Yani ve hepimizin arasında 1,5 metre boşluk var, işte yoga matının üzerindeyiz. Gülmemek için kendimi o kadar zor tuttum ki. Çünkü kadın diyor ki omuzlarınız. Ya onun yerine halay çekin. halay çekin, daha rahatlayacaksınız ya, bu kadar ya. Ya halay çekmedim. çekseydik o andaki enerjiyle hem birbirimize de yakınlaşmış olacaktık. Evet. El ele tutmuş olacaktık. Enerjimiz farklı olacaktı yani, anlıyorsun. Ya onun yerine halay çekin. halay çekin, daha rahatlayacaksınız ya, bu kadar ya. Ben bunu gülmemek için yani acayip. Sonra arkadaşlarım falan baktım da yani çok komik geldi bana. Sen ilk görüşmede seninle telefonla konuştuğumuzda dedin ki annen sana Esra büyüdüğünde evlenme demiş. Evet, annemin bana en büyük tavsiyesi, hep söylediği, kendisinin hayatı ve etraftan gördüğüm benim hayat. Yani bu büyüdüğüm çevrenin sosyoekonomik, kültürel seviyesiyle de alakalı tabii. Tüm evliliklerin hepsi kadınların zararına gibiydi neredeyse. Teyzem, işte halalarım, çoğu tanıdığım kişi ve annem de hep şey diyordu bana. Yani ben keşke hani evlenmeseydim, evlenmek istemiyordum. Hani çalışmak, kendi kendime yaşamak istiyordum. Yapabileceğin kendi en büyük şey, kendi geliştir, eğit, başka hani paranı kazanabil, ekonomik özgürlüğünü eline al ve kimsenin de derdini çekme, yani bir evlenme. Hani hiç böyle ben evlilik, çocuk baskısı ailemden hissetmedim ki, geleneksel bir aile olmasına rağmen. Ve annemin tavsiyesine uydum her zaman, çocukluğumdan beri gerçekten şey böyle, ben tek başıma kalırsam bir gün nasıl yaşayabilirim? Hani benim bir kocam bana sahip çıkacak bir erkek olmadan ben nasıl ayak üstünde durabilirim diye düşündüm. Onun için hep küçüklükten beri kendimi böyle zor konumlara sokmaya çalıştım. Ailemin sınırlarını zorlamaya, yani işte ne bileyim dershaneye gidecek, o zaman işte anne baba götürür. Ben şeydim, hayır ben minibüste tek başıma gidiyorum. Annem korkuyordu, hani ne vardı mı, ne oldu, Küçükçekmece'deyiz sonuçta. Öğrendim ama tek başıma bir şeyleri yapmayı. Yani o yüzden bugünlere de bununla gelebildim ya. Her zaman şey düşündüm. Ben hiçbir zaman hayatta birine ihtiyaç duymak istemiyorum. Bundan birkaç sene önce işte röportajlar falan yapıyorduk. Siz de zaten birbirinizi tanıyordunuz. Yiğit dedik ya ben birisiyle röportaj yapabilirim. Seninle konuştu o zaman. Ve sen bu yemeğin hikayesinden bahsettin. Evet. Ve o video hala, inanır mısın, en çok izlenen, tıklanan video. Instagram'da benim böyle yukarıda fiksiyon yaptığım bir video. Ama bu yorumlar beni de rahatsız etmişti. Seni de rahatsız etti. Ve bir noktadan sonra ben de baş edemedim. Ve ben dedim ki istersen silelim bu videoyu. Ve sen o zaman dedin ki gerek yok. Ben çok da kale almıyorum zaten. Aynen yani. Aynen. Ve o da benim için bir aydınlanma oldu. Yani ben çok güçlü olduğunu o zaman anladım. Yani Ay, okey, estağfurullah. hani bu konu hakkında konuşmak bizim gibi toplumlardan gelen insanlar için zaten zor. Hatta dün konuştuğumuzda dedin ki işte şu konulara girmeyelim, belki Türkiye hazır olmayabilir. Ay evet, ben Başka orada şu an şeylerden Türkiye buna bahseder. hazır değil galiba diye. Ama yani Esra, biz Avrupa'da yaşıyoruz artık. Avrupa'da yaşıyor olmak illa şey değil. Biz de Avrupalılar gibi. Hayır. Ben yeri geliyor böyle Allah'ın böyle çok aşırı dini inanç konularında falan. Evet. Onlara göre çok tutucu da olabiliyorum. Evet, aynen, ben de tutucu farklı da oluyorum ya da yani. toplumsal ahlaki konularda falan filan. Ama bazı noktalarda da
En azından burada yaşıyor olmak özgürlüğünü beraberinde getirdi. Yani buradaki hayatı görüyorsun, buradaki kadınları görüyorsun, kadının toplumdaki yerini görüyorsun. İşte hayatta bir yerlere gelebilmek için illa bir kocanın güvencesine değil de daha çok bir devletin güvencesi varsa aslında Evet. bu daha güvenilir bir şey oluyor. Yani çünkü devlet bu konuda daha adımlar atmış. Sen boşandığında senin arkanda duran bir devlet var. Şiddet gördüğünde ki Almanya'da şiddet oranı çok yüksek, kadınlara karşı neredeyse her gün bir kadın feministitten öldürülüyor. Evet. Almanya her şeyi süper yapıyor demiyorum o yüzden ama birçok konuda diğer ülkelere göre daha iyi şeyler yapıyor. Ya burada ama dediğiniz gibi çok burada tek ayakların üzerinde, yani kendin ayakların üzerinde kalabiliyorsun bir kadın olarak. Evet, aynen. Yani bence burada kadın ya da yani tek kadın da değil, herhangi bir gencin özgür olabilme ayrıcalığı var. Yani buradaki hayat tabii ki de kolay değil ama öğrenci işleri var ve bu şekilde bence bir de öğrenci işlerini yine bir şekilde sömürmeyi, o hani az para ödememe yolunu şirket sahipleri öğrenmişler. Ama yani öğrenci maaşınızla mesela hani bayağı normal bir hayat sürebiliyorsunuz, ev tutabiliyorsunuz, hobilerinizi yapabiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Yani bir kadın mesela yalnız bir öğrenci için mesela düşünün. Harika bir şey. Ailesinden ayrılıp gidip hani okuyup bir yandan da çalışıp parasını kazanıp hayatını kurabilir. Yani aynen bir koca falan bir hani burada başka bir insan değil, bir devletin, bir kurumun arkamızda olması her şeyden daha önemli. Evet. Ya bu sadece devlet de değil, işte devletin farklı kurumlarının da, işte polis teşkilatının da ben işte kocamdan şiddet görüyorum, benim yani gelin dediğinde polisin geldiğinde de ya siz evlisiniz zaten olur böyle şeyler değil de bir dakika sen böyle bir şeyse ayrılın falan ya da işte o şekilde tutulması, o tüm bilgilerin, şikayetlerin edilmesi falan. Ama şu da var. Ondan sonra da gidelim istersen içeriye yavaş yavaş. Aynen, bu da hazır gibi umuyorum. Evet. Ya biz bunları konuşurken insanlar diye düşünüyor olabilir. Çünkü yani ilk çekimde de bundan çok bahsettik. Böyle toplumsal şeyleri eleştirirken işte evlilik tamamen tükaka asla olmasın falan demiyorum. Mutlu olan varsa, eşit şekilde birisiyle hayatı sürdürebileceğini, idame ettirebileceğini düşünüyorsan en güzel şey belki de yapabilirsin tabii ki. Evet, aynen. Ama yani evliliklerin %50'sinin boşanmayla bittiği bir şey. Yani, ama evlilik olunca toplumun bize empoze ettiği bazı şeyler var. Ve aslında her ne kadar yanlış olabileceğini düşünsen de o baskı yüzünden kabul ettiğin bazı noktalar var. Buraya gelmeden önce kapıda merdivenlere çıkarken söyledim. Dedim ki işte Nietzsche'nin bir kitabı var ya, Also sprach Zarathustra diye. Orada İnsanın 3 evresinden bahsediyor. Birinci evrede işte toplumun bize empoze ettiği, her şeyi kabul ettiğimiz bir deve gibiyiz aslında. İşte devenin ne deniyordu? Hörgüçleri var. Onlar hep böyle aslında toplum tarafından üzerimize yüklenen sorumluluklar, ahlaki değerler, ama böyle olması gerekiyor, işte evlenmen gerekiyor falan. Bunların hepsi aslında birer baskı. Özgürleşmeni engelleyen baskılar. Nietzsche de bundan bahsediyor, işte insan nasıl özgürleşir diye. İnsanın hayatının ilk evresi bu şekilde geçiyor. Okey, neyse bunu da taşıyayım, bunu da kabul ediyorum. Hayatımı zorlasa da bunu da yapıyorum ki bu şekilde deve olarak geçiriyorsun. Ki birçok insan buradan çıkamıyor. Aslında bu evrede tıkanıp kalıyorlar. Ama sonra ikinci bir evre var. Ki ben kapıya girmeden önce dedim ki şu anda ikinci evrede olan birisiyle konuşacağız. O da bir aslan. Nietzsche diyor ki bu deve dönemi bittikten sonra sen bir üstündekileri atıyorsun. Diyorsun ki bir dakika ya. Yani sizin bana bu empoze ettiğiniz hiçbir şey aslında istemiyorum. Hepsiyle savaşmaya başlıyorsun. Bir aslan gibi. Hepsinde kendi hakkını aramaya çalışıyorsun. Kendi aklında ne varsa onu yapmaya çalışıyorsun ve daha güçlü bir pozisyondasın aslında. Sonra üçüncü evre geliyor. Üçüncü evrede aslında şimdi okey, toplumun sana verdiği her şeyi reddediyorum diyorsun. Peki senin hayatın neye göre düzenlenecek? Senin değerlerin ne olacak? Bunun için de çocukluk devresine dönüyorsun. Bir çocuk gibi kendi değerlerini bulacaksın, yaratıcı olacaksın, kendi düşüncelerini, hani hayata yeni gelmiş gibi bütün travmalarından, dertlerinden, sorumluluklarından, baskılarından kendini özgürleştiğin, okey, madem böyle, madem ben sizinkini istemiyorum, o zaman ben kendi kurallarımı kuracağım ve bunun için de özgürüm dediğin bir evre olduğunda işte o zaman Übermensch oluyor, yani işte Nietzsche'ye göre böyle. O yüzden ben dedim ki buraya gelirken şu anda bir aslanla konuşmaya gidiyoruz. İnşallah 3. evreye doğru yoldayız şu an. İnşallah olur. İnşallah devimiz bile hani aslında şu anda ne kadar farklı kültürlerin sentezinden geldiğimizi gösteriyor. Ama o aslan kuru patlıcan dolmasını da yapabiliyor yeri geldiğinde yani. Aynen. Aslan kuru patlıcan dolmasını da yapıyor. Date'e de çıkıyor. Yani. Date'e de çıkıyor. Süper oldu.
İçeri geçelim, Aynen. bunun suyunu koyalım, o date'i dinleyelim tekrar Tamamdır. senden. Yemeğimizi koyduk. Evet, Yemek. yemeğimiz şu an ateşte pişiyor. Pişiyor. Kısık ateşte birlikte. Aynen, eline sağlık. Valla biz hiç elimize dokunmadık bile. Bütün yemeği sen yaptın Esra. Teşekkür ederim. Umarım Ee, tadı güzel olur. Olur, kesinlikle olur. Ama bu yemeğin bir hikayesi var ve aslında bahsetmek istediğimiz hikaye buydu. Sen yapmıştın aslında röportajı. Aynen. İstersen sen tekrar yap, istersen Yiğit röportajı. Şeydi, Ben buradan dinleyeyim böyle. şey konuşmuştuk. İşte Almanya'daki Tinder kullanımı. İşte nasıl insanlarla dateleşilir, işte online dating nasıl Almanya'da, Türkiye'de nasıl ilgili bir röportajdı. Biz de Esra ile onu konuşmuştuk. İşte Esra Almanya'da neler yaşıyor, bir hani Türkiye'li biri olarak işte Türkiye'de nasıldı dateleşmesi gibi. Esra da Alman bir date'ini anlatmıştı orada aslında. İnternetten, Tinder'dan sanırım o zaman ilk başta kullanmaya başladım. Ve görüştüğüm insanlarla da şeyim yoktu. Hani uzun bir süreli bir yere illaki bağlanmasını istemediğim için herkesle görüşüyordum. Kendisiyle ondan sonra birkaç kere görüştük. Güzel vakit geçirdik. Çok tatlı bir insandı. Ama hani zaten hiçbir şey olmayacağını biliyordum yani. Ben bir Türk usulü date ister misin? Ne dedi? Dedim yemek yemek yiyeceğiz ve yiyeceğiz yemeği ve muhabbet edeceğiz bol bol yani. Oturacağız, hareket etmeyeceğiz. Bu bir Türk date'idir. Onlar gibi böyle kahve alalım, yürüyüşe çıkalım. Evet, ben Almanları şey gibi görüyorum. Onların ilgi alanları var. Bazıları Latin Amerikacı mesela. Latin Amerikacılar Latin Amerika'ya gezmeye gidiyor. Latin Amerika'dan insanlarla sevgili olmayı seviyorlar. Dili öğreniyor falan. Aynen, dilini öğreniyor. İspanyolca zaten. Bir de Yemeklerine çıldırıyorlar falan evet, böyle sürekli. evet, aynen. Ya demek istemiyorum ama hani Almanların sanırım bir kültür sıkıntısı yaşadıkları için böyle bir şeylerin fanı olma. Latin Amerikacılar var. Bu çocuk da sanırım daha Orta Doğucu olanlardandı. Çünkü mesela sonra Siz hangi aşirettensiniz? Siz kimlerdensiniz? Aynen. Siz kimlerdensiniz bu Orta Doğucu? Bizimkiler Trakyalı. Teyzem Bu bana arada- sürekli şunu öğretmeye çalıştı teyzem. Aynen bu. Sonra ben bunu yapamam çünkü şey düşündüm ya Malkara'ya gidip ben ne zaman göbek atacağım falan diye düşündüğüm için çok takmadım. Sonra bu çocuk geldi İran'da öğrenmiş. Patır patır böyle yapmaya başladı. Ben orta yerimden çatladım. Sonra evine malzemelerimi götürdüm ve tabii ki de Türk marketinden kuru patlıcanımı ve yoğurdumu da aldım. Çünkü yoğurtsuz kuru patlıcan dolması yenmez yani benim için. Sonra birlikte yemek yaptık. Güzeldi yani. Hani ilginçti tabii ki de benim için de. Ama en can alıcı noktayı söylemedin. O da Çok pardon. sen evden çıkmak istediğinde o yoğurt kapını Evet tamam doğru baba. O kötü anıları silmiş. Her şey harikaydı. Sabahleyin ben evden çıkacağım hazırlanıyorum. Ondan sonra böyle şey oldum. Hiç düşünmedim. Yoğurdu gelip oraya bıraktım yani. 1-2 euroluk bir yoğurt sonuçta. Sonra böyle bir baktım kapıya çıktım. Kapının önünde yerde duruyor ya. Kapının önünde yoğurt kutusu. Ben böyle şok oldum. Ya bir de şey yani yemek nimet. Nimet yerde duruyor falan böyle. Böyle Berlin mesela evet çok welcoming bir yer, yabancılar çok fazla var tamam. Ama sanki yine Almanlar birbirleriyle dateleşiyorlarmış gibi yani. Yine böyle yabancılar birbirleriyle dateleşiyormuş gibi hissediyorum. biraz da Alman medyasının da yaptığı bir şey bu. En büyük şiddet olayları kimden çıkıyor gibi görünüyor? Bizden. İşte en büyük namus cinayetleri Almanlar için bir kavram bile değil bu. Bizden öğrenenler. Kim yapıyor? Türkler. Biz de kendimizi belki ifade edemediğimiz için, bizim de kendimize ait bir medyamız olmadığı için, bakın biz sadece böyle değiliz, böyle insanlar da vardı diyemediğimiz için aslında belki de bir noktada. Onlar bizi görmek istedikleri ve lanse etmek istedikleri gibi bir noktadan sonra Alman medyası, ki ben bununla biliyorsunuz yani bunu sürekli eleştiriyorum. Ama o gözlük, onların bir gözlüğü var. Ve o çok dereceli bir gözlük yani bize bakarken. Seninle konuşmak istedim çünkü sen hani biyolojik olarak da olaya baktığın için Berlin'de çok bildiğimiz, çok duyduğumuz bir konsept ya bu. Hani açık ilişki nedir işte? İki kişi birlikte yaşıyorlar ve belki de evliler, çiftler ve diyorlar ki yani ben başkalarıyla da görüşmek istiyorum falan filan. Bunun biyolojik olarak insanlar gerçekten tek çiftli olmak için mi yaratılmış? Ya benim şu an evrimsel biyoloji master yaptım ama konunun uzmanı değilim. Hani bildiğim kadarıyla şöyle... Sana bir şey söyleyeyim. Sen bu konuda yine de birçok insana göre daha fazla şey biliyorsundur. O yorumları saçma sapan yazan insanlardan, bu konu hakkında konuşabilmeyi kendinde hak gören insanlardan çok daha fazla şey bildiğin için rahat bir şekilde konuşabilirsin. Yani ben de şu anda bir monogamlıkla ilgili bir röportaj, yani uzman röportajı yapmıyorum. Doğru. Sen bildiğinden bahsedeceksin. Aha, tamamdır o zaman. Ama işte yani okumuş insanların da şeyi bu, hep böyle bir alçak gönüllü, ya ben adam master yapmış ya ama ben bilemiyorum. Diğer yandan klavyeye oturan ben biliyorum ama böyle falan diyor yani. O Ya yüzden değil mi? Ama ben konuş düşünüyorum. Esra.
modern insan son 200 bin yıldır falan ortalıkta. Ve bu en yakın akrabalarımız şempanzeler ve bonobolar. Sonraki işte diğer hani İngilizce primat, Türkçesi insansı maymun diye geçiyor. Ape aynı zamanda İngilizcesi. Bunlara da bakarak aslında hani biyolojik bilgilerimizi daha çok karşılaştırmalı bakarak anlayabiliyoruz nasıldık, ne oluyor diye. Baktığınızda da işte birkaç tane mesela şey özelliği var bireylerde olan. Bunlara bakıp işte bir topluluk monogam mı, işte yoksa poligam mı? Bir de rastgele çiftleşme, rastgele eşleşmeler var. Bunların da yani bunda da birçok erkek birçok kadınla farklı birliktelik yaşayabiliyor. Ondan sonra bakıyorsunuz mesela işte dişilerde, insanlarda gizli yumurtlama dönemi var. Normalde çoğu hayvan yumurtladığında böyle bir şekilde etrafa sinyalini veriyor. Ama insan topluluklarında böyle bir şey yok. Cinsel çiftleşmeler bakıldığında araştırma göre daha rastgele olmuş gibi görünüyor. Sonra tarım devrimiyle birlikte, tarım devrimi ne demek? İşte bu sefer kaynak biriktirebilmeye başlıyorlar. İşte gıda, bir yere yerleşmek zorundalar, evin var. Bu sefer ortaya sorunu çıkmaya başlıyor. Hem kaynakları biriktirebilen erkekler oluyorlar, hem de zaten daha fazla çocuğu destekleyebiliyor tarım toplulukları. Onun için zaten avcı toplayıcıların yerini tarım toplulukları alıyor. 10 bin yıl önce falan tarım icat edildiğinde. Maddi birikimin olmasıyla birlikte bu sefer poligam ilişkilerin içinde yer alan poligini, yani bir erkek ve birçok dişi oluyor. İşte mesela Osmanlı sultanları, bir sürü haremi var. Çin'e bakıyorsunuz, Çin'de de kralların birçok yine haremi var. Yani güçlü erkekler kaynakları elinde tutabilen, onlar fazlaca dişi almaya başlıyor. Bu sefer mesela araştırması yapılmış. O zamanlarda bu tavır devriminden sonraki ilk zamanlarda geliştikten sonra erkeklerin bir kısmı mesela üremeye hiç katılamıyor. Başarılı erkekler aldığı için. Hatta bundan sonra oluyor. Zaman değiştikçe modern zamanlarımıza doğru, yani son 500 bin yıl öncesinde falan bu sefer daha çok biz monogam ilişkilere kaymayı görüyoruz. Muhtemelen sebebinin de şu olduğu söyleniyor. Son 500 bin mi dedin, 500 mi dedin? 500 bin yıl arasında daha çok. 500 ile 1000 yıl arasında. Aynen. Çünkü bir şey sorabilir miyim? Tabii. De mesela olabilir mi? Hani bu yerleşik hayata geçince malların birikimiyle beraber miras. Miras. Ay değil mi? Onu Bırakacaksın. söylemeyi unuttum. Aynen. Ben de çok soracağım mi? da dinle de alakası Evet. falan. Hani dininden ortaya çıkması falan filan. Aynen, yani bunu Miras bırakacağın için en azından hani çocuğun senin olduğunu emin olman lazım. Hani tek eşlilik. Hani. Evet. Hı. Ay bak ya, sen harikasın ya. Evet, ben çünkü unuttum bu kısmı. Aynen, miras bu sefer erkekler hani monogamlık çıkıyor. Yani adam çocuğu miras alacak her şeyi ve hangi çocuk? O çocuğun ondan kendisinden emin olmasını istiyor. Ve bunu sağlayabilmesinin tek yolu kadının kimle çiftleştiğini bilmesi, kendisiyle. Yani aslında bir noktada kadının cinselliğinin sınırlanması üzerinden giden Aynen. ve bu hakkı erkeğe veren. Neden? Erkek kime mirasını bırakacağını emin olmak istiyor. Benim kanımdan olsun diyor yani. Aynen. Çünkü kadın bunu söylemedikçe kimse bunun kimden olduğunu bilemez. Bir gün böyle İstanbul'un bir yere uçuyordum. Yanımda oturan kadın da Çin'den geliyordu. Ve dedi bana, işte onlar da yani herhangi bir dine inanmadıkları için, gerçi komünizmi bir din gibi görüyorlar, ayrı bir şey de, ama dedi, bu Batı ülkelerindeki konu bir şekilde öyle geldi. İşte bizde de din kavramı olmadığı için ben Batı ülkelerindeki kadınları anlamıyorum. Mesela onlar evlenmeyi ve evli olmayı, işte gelinlik giymeyi, işte bütün bu filmlerden dolayı da belki de bir şeymiş gibi, hani çok hayatlarının çok önemli bir parçasıymış gibi Evet görüyorlar. ya. Hani böyle bir üniversite okumak gibi, hani böyle hayatında doldurman gereken evrelerden birisi olarak görüyorlar dedi. Ve ben çok şaşırdım. Dedi ki biz böyle yetişmedik, yani benim için bunun hiçbir anlamı yok. Hayatta yapılabilecek, benim ulaşmak istediğim farklı hedefler var falan. Sonra ben izledim. Das Paradies ist weiblich diye bir kitap var. İşte Art'ta onun çok güzel bir röportajı da vardı. Brezilyalı bir gazeteci Çin'e gidiyor ve Çin'de bir küçük bir kasabada yaşayan anaerkil bir toplum var. Onlarla röportajlar yapıyor. İnanılmaz ilginç bir röportaj. Yani ve Brezilyalı gazeteci gittiğinde özellikle erkeklerle konuşmak istiyor. Diyor ki yani hani burada her kararı kadınlar veriyor. Onların düzeni. Siz burada kendinizi baskı altında hissediyor musunuz? Erkekler de diyor. Yo, her şey çok yolunda. Onlar doğru kararları veriyor. Biz genellikle işte teknik işlere falan bakıyoruz. Ama onlar hayatının geri kalan şeylerini onlar aslında düzenliyorlar ve biz bundan memnunuz. Yani ataerkil ve araerkil, anaerkil toplum arasındaki en büyük fark o bence. Bu sistemde yaşayan kadınlar memnun değil, mutsuz, ama diğer sistemdeki erkekler okey. Bizim için böyle bazı tabular kalktı bence, böyle dateleşmeye dair, sekse dair. Çok farklı önceki jenerasyondan. Evet.
o diaspora daha geleneksel kalıyor ülkesinde kalıp Evet, büyüyen genel insanlara olarak bu göre. böyle zaten. Anladığım kadarıyla. Videoya geri dönersek bizce yani bu interview'da Esra'yla yaptığımız, Esra hiçbir şey demedi. Hiçbir şey Sadece demedi. dedi ki işte dateleştim, yoğurt götürmüştüm, işte sabah kahvaltı yaptık. Bundan öyle anlamlar çıkartmışlar Evet. ki insanlar. Evet, Biz gerçekten çok şaşırdık. Evet. Ama hep bu böyle olur ya şimdi az önce dediğimiz gibi sen hayatının aslan dönemindesin. Birçok insan deve olarak kalıyor. Ömür boyunca böyle kalıyor. Ya Yok, biz bu seninle arada çok muhatap olmaya eğlendik, gerek çok yok. güldük. Onlar hani bana zaten şahsıma yapılmış yorumlar değildi o yüzden. Benim şahsım. Ama yani Esra da çok güldü sonrasında. Hatta bize ilham verdi. YouTube kanalı açtık. Esra filtresiz. Çok Oraya güzel. da yorumları okudu. Esra'nın bir Destek video olmak var. için abone olun lütfen. Aynen destek olmak için bu kızcağız. Ama o zaman biz ne yapalım? Yemeğe gidelim Yemeğe mi? bakalım, artık. yavaş Artık yavaş. yemeğimizi yiyelim. Alıyorum bu konuyu. Vallahi Yiğit yedi, yuttu, bitirdi bile şu anda. Evet. Bence güzeldir. Ya. Çok lezzetliydi. Eline sağlık. Esra eline sağlık. Çok iyi olmuş gerçekten. Şaka Afiyet değil olsun. yani. Vallahi. Ben güzel olmasaydı güzel değil derdim ya da bir şey derdim ama yo. Ay vallahi. Bayağı iyi. Bir de dediğim gibi sen, Okey ya. bir de şu var. Sen bunu yaparken röportaj veriyordun aynı zamanda, farkında mısın? Eline sağlık. Programımızın, daha doğrusu oldu. çekimin de sonuna geldiğimize göre son hediyeyi de vermek istiyorum. Ve, seninle telefonda konuştuğumuzda ben hani bu çekimi hazırlarken şeyden bahsettin ya. Esra dedi ki işte ben New York'ta doğmuşum ama hiç gitmedim şimdiye kadar. Ama yakında gidiyorsun. Ya umarım aynen ilk defa maaşımı biriktirdim. Süper. New York'a gezmek gitmek istiyorum. Kızlarla Çok güzel. bir tatil yapacağız. Çok güzel. Ve ben de o aklımda çok kaldı. Öncelikle gerçekten böyle kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak gidiyorsun. Hayatını ve hayallerini gerçekleştiriyorsun. Bu çok çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli buluyorum bunu yani. O yüzden aklıma şu geldi. Şimdi bizim de yapımcı olarak fazla bir bütçemiz olmadığı için gönül isterdi ki uçak biletini verelim. Ay, Yine burada bir seyahat acentalarına bir gönderme, reklam verebilirsiniz falan. Ama benim orada gittiğim ve beğendiğim bir kafe vardı. O kafede 2 kahve ısmarlamak istiyorum sana gittiğin zaman içebileceğin şekilde. O yüzden sana şunu vereceğim. Okuyabilirsin istersen, şu anda okumak zorunda değilsin içindeki kartı. Ama bakmak istiyorum. O kafenin Hibiskus ismi. Özelliği şu, kadınlar tarafından yapılıyor. Oku istersen şimdi herkes izleyenlerle kalıyor. Öyle. Sevgili Esra, böyle güçlü bir kadın olduğun ve bizi evine konuk ettiğin için teşekkürler. New York'ta rüya gibi bir zaman geçirmen dileğiyle, sevgiler Nolan. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica Umarım ederim. güzel vakit geçiririm ya. Çok sağ ol. Umarım. Ve ben bu videoları yaparken de hep şey düşünüyorum. Bu videonun mesajı ne? Bu videonun mesajı sensin yani. O yüzden tabii Yiğit de bunun bir parçası. Ama Evet. biz bunu yani senin hikayenden yola çıkarak buraya geldiğim için ama zaman ayırdığınız, kapılarınızı bize açtığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ne demek, keyifli bizim için. Çok Aynen. eğlenceliydi. Geldiğiniz için teşekkür ederiz gerçekten. Çok Kesinlikle. teşekkürler. Esra Aslan, Aslan Esra. Deve, aslan ya da çocuk. Hayatınızın hangi evresinde olursanız olun, bir üst seviyeye atlamanın zamanı gelmedi mi?